Herkese merhaba arkadaşlar. Ben PT Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuz okçu petleri ile ilgili olacak. Okçu petlerinde hangi becerileri dizmemiz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Hem de alanda deneyerek size de bilgiler vereceğim. Şimdi videoya geçmeden önce arkadaşlar size bir serzenişte bulunacağım. Şöyle sahneyi değiştirip beraber göstermek istiyorum sizlere de. Şimdi biz sürekli zaten her videoda aklımıza geldikçe hani abone olun, beğenin, videolarımıza destek olun diyoruz ya. Burada bir tane örnek göstereceğim sizlere. Analiz kısmından galiba. Aynen kitle. Mesela 30 Ağustos'ta bizim Kaan'la çektiğimiz bir pet videosu var. Bu pet videosu arkadaşlar şöyle baktığımızda 1092 görüntülenmeye sahip olmuş. Abone olmayan kullanıcıların sayısı 724, abone olan kullanıcıların sayısı 368. Yani şöyle bu oyuna baktığınızda zaten Türk kitlesi az. Ciddi derecede az. Yani yabancıların içerikleri daha çok izleniyor. Çünkü aşırı derecede yabancı var. Bu yüzden arkadaşlar şimdi bizim çektiğimiz videolarda da gerçekten hani bütün detaylarıyla size bilgilendiriyoruz. Rakibimiz olsun, rakibimiz olmasın, oyuna yeni başlayan olsun, eski oyuncular olsun. Gerçekten videolarımızı dikkatli çekiyoruz. Özen göstererek çekiyoruz ve size gayet %100 bir bilgilendirme yapıyoruz. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Hani bunu bu kadar uğraş verken de arkadaşlar bu abone olun ya. Hani yani para vermiyorsunuz. Hiçbir şekilde bir şey yapmıyorsunuz. Sadece bilgi ediniyorsunuz. Ha beğenmezsiniz. Sizin yararınıza bir şey olmaz. O zaman haklısınız. Ona bir şey demiyorum. Sadece buradan bir tane örnek gösterdim size arkadaşlar. Bu kadar kitle azken yani Türk kitlesi azken bence birbirimize sahip çıkmamız lazım diye düşünüyorum. Tabii yine karar sizin. Neyse. Şöyle okçulara geçelim. Buradan öncelikle arkadaşlar bizim ittifaktaki bir tane oyuncunun size petini göstermek istiyorum. Tamamen şans arkadaşlar bu pet olayı. Bakın burada altın tüy, şimdi altın tüyü müydü? Bir dakika pardon şöyle bir bakayım. Karlı tepe kuşu, evet. Karlı tepe kuşunda arkadaşlar niteliklerine baksanıza. 6 tane S yakalamış. Adamın güç niteliği 34, artı 3.48, çevikliği 28, zekası 27, direnci 22, ruhu 17, şansı da 30. Ayrıyetten bir de 8 slot yakalamış. Bak 8 slot ne demek ya? Gerçekten bu pet olayı arkadaşlar şans ve pette aşırı derecede bug var. Hani gösterdiği beceri hasarını vurmuyor, verdiği bonusu vermiyor gibi bir sürü bug var ki bunu da CS'de onayladı zaten. Önümüzdeki süreçlerde sürekli güncellemeyle düzelteceğiz diyorlar. Yani güncelleme biliyorsunuz genelde bir ayda bir geliyor. O yüzden üstüne kata kata devam ederler diye düşünüyorum. Şimdi bu arkadaş peti arkadaşlar nasıl dizmiş? Şimdi bunun becerileri ağırlıklı Niko ve Kinnara becerileri dizmiş bu petine. Birinci becerisinde konsantrasyon takılı. Bu zaten petimizin kendi becerisi, yetenek becerisi. Bu direkt hasar vuruyor. İkinci becerisi diş ve pençe. Üçüncü becerisi şuradan göstereyim hatta. Dur becerilerin bonuslarını okuyarak gidelim. Siz de daha iyi anlayın. Neredendi? Şuradan geri yaptım. Hı. Buradan filtrele dedim abi. Mesela konsantrasyon zaten kendi becerisiydi. Ana becerisiydi. İkinci olarak 0 yıldız diş ve pençe takmış. Nerede bu? Şöyle bir bakalım. Diyor ki verilen fiziksel savaş hayvan beceri hasarını %2.2 artırır güce göre belirlenir diyor. Bu 120 takas parası. İkinci skillini bunu yapmış. Üçüncü skilli güçlü konsantrasyon. 2 yıldız. 14.000 jeton vermiş mesela buna. Verilen konsantrasyon hasarını %8 arttırır. Bu arkadaşlar birinci skillinin hasarını arttırıyor. Yani diyelim ki 30 vuruyor. %8 ekleyin üstüne. Ayrıyetten de güce göre belirlenir diyor. Çünkü birinci skill'i de mesela güce göre belirlenir diyorsa oradan da artıyor. Buradaki yüzdelik oranını da arttırıyor. Ayrıca en sonunda da güce göre çarpıyor. 4 şiddetli saldırı eklemiş. Bir yıldız. Hemen bakalım kaç paraymış. 722 diyor ki
şiddetli saldırı tetikleme şansını %7.2 arttırır diyor. Ondan sonra pardon, bu süper şiddetli. Bu da dördüncü becerisi. Bir yıldız olan. Diyor ki vekilin bir öfke becerisi kullandıktan sonra hedefe %40 ihtimalle hasar verir. Hasar türü savaş hayvanı beceri hasarı fiziksel. Hasar faktörü 58. %40 ihtimalle ama bakın öfke. Vekilin öfke becerisi kullanacak %40 ihtimalle şansı var. 5. skillinde zaten pardon 6. skill'e süper şiddetli saldırı koymuş. 0 yıldız. Diyor ki tetikleme şansını %4.3 arttırır. %40 oradan alıyordu zaten. %4 de buradan alacak. %44. Yani tutma olasılığı aslında biraz daha yüksek. 5. skill'e karşı saldırı koymuş. 0 yıldız. Bakalım. 120 jeton. Bu da uygun fiyatlı. Legion'un normal saldırı ile vurulduğunda %50 ihtimalle saldırgana hasar verir. Karşı saldırı hasarı. Hasar faktörü 4. Yani dirençte bu işte kaç olur? 20 olur, 25 olur gibi. 7. Karşı vuruş. O neredeydi? Karşı vuruş da 0 yıldızmış. Böyle bakalım. Burada o da. Bu da mesela neydi? Legion fiziksel karşı saldırı hasarı verirken kritik oranını %0.4 arttırır. Şansa göre belirliyor bunu da. En sonunda da arkadaşlar savunma eklemiş. O da burada. Yürek duvarı. Legion'un %10 ihtimalle saniyede bir kalkan yürek duvarı mıydı? Hayır. Pardon. Böyle bir bakalım. Toprak bariyeriydi. Aynen. Toprak bariyeri bakın. Legion'un savunma değerini %0.3 arttırır. Dirence göre belirlenir. Direnci kaçtı bunun? 22'ymiş. Ya dediğim gibi hani bunun çarpanlarını ben hala çözemedim arkadaşlar. Anca bunu nasıl çözeceğiz biliyor musunuz? Hayvanın ya petimizin 60 level yapacağız. Eksi 1 ile ondan sonra 59 levelken o zaman kesin bir detaylı bir bonus raporu alabiliriz. Çünkü hiçbir şekilde ben yine tutturamıyorum yani. Bonusunu hiçbir şekilde tutturamıyorum. Şimdi bizim bu arkadaşımız böyle bir okçu peti ayarlamış. Şöyle bir de benimkine göstermek istiyorum size. Şimdi öncelikle arkadaşlar ben bu peti yaparken kafadan 3 tane bakın 3 tane 2 yıldız beceri zortlattım. Yani çöp oldu. İlk olarak mesela eee, karşı yıldız. Tabii ikinci yıldızı tabii. Karşı yıldız vururken mesela şu ikinci üstteki zayıf noktalar var ya. Onun oraya attı. 2 yıldız karşı vuruş. Bu direkt çöp. Zaten 2 yıldızımın üstüne attı. Buradan bir tane banko gitti. Ötekinin zaten şeyini alamadım ben. Ekran görüntüsünü o yüzden koyamadım buraya. Mesela burada da 2 yıldızın üstüne attı yine. Yani kafadan benim yaklaşık herhalde buradan 4000 takas parası diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın. Bunu da normalde zaten video çekerek yapacaktık ama o gün Serkan abi ve Erdem abi sağ olsun beraber oturduk akşamüstü. Yani Syndrone'a ben çünkü Syndrome kullanıyorum bu sezon. Ona uygun ve daha sonra işte böyle Kinlera'ya çevrilecek bir hayvan yaptım. Pet yaptım daha doğrusu. Böyle becerilerine işte sizle beraber bakalım. Şimdi benim petimde arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki senin petinde yetenek hasar vuran şey yok. Beceri yok. Evet yok. Çünkü neden ben yetenekli beceriyi seçmedim? Şimdi bu petimin nitelik bonusları arkadaşlar çok iyi. Yani ben belki bir daha bu petten yakalayamayacağım veya dünya kadar canlandırma harcayacağım. Yani bunu yakalamam için bu bana bir de zaten şeyden çıktı. Direkt haritadan çıktı yani şansıma tamamen şansıma. Ayrıyetten şöyle de bir olay var arkadaşlar. Eğer ki dışarıdan efsanevi bir pet yakalarsanız hani yetenek becerisi veriyor ya bir yıldız. Efsanevi yakalarsanız 2 yıldız atma olasılığı var. Bilginiz olsun. Biz bunu da yeni öğrendik. Her gün yeni bir bilgi. Mesela burada bir beceri ya eğer ki efsanevi yakalarsanız şansınız bir de çok yüksekse bunun 2 yıldızını alabilirsiniz.
Zaten bunun 2 yıldızını aldığınız zaman arkadaşlar bütün yatırımı buna doldurun. O zaman 10 numara 5 yıldız bir petiniz olur. Ama işte ben erken davrandım. Çünkü baş sebebi de şu. Hemen göstereyim onu da. Şimdi sezonluk satın almalarda sınırımız var arkadaşlar. Mesela ben bir yıldız bakın 2 yıldızdan 4 tane almışım. Benim bir tane satın alma hakkım kaldı. Onu da ben yüksek ihtimal büyücüye saklıyorum. Benim normalde main'im büyücüydü ama bu sezon nedense ben böyle bir okçu oynayasım geldi ya. Syndron Efferegger ikilisini gördükten sonra. Bundan dolayı ben 4 tane becerimi okçuya kullandım. 2 tanesi çöp oldu olsun. Bir tane de büyücü için saklayacağım. Geri kalanı işte bir yıldız dizmeyi düşünüyorum. Şansım artık droplardan düşerse onu da bakacağız artık. Evet gelelim. Şimdi Karlı Tepe kuşunda arkadaşlar benim birinci skillim Legion fiziksel kahraman beceri hasarı verirken kritik hasarını %2.1 arttırır. Becerinin ismi canavar işareti. Pasif beceri. Yani diyor ki fiziksel kahraman beceri hasarı verirken kritik hasarını %2.1 arttırır diyor. Mesela bu item hangi komutana gidebilir? Şimdi beceri vuran komutanlara gider arkadaşlar bu. Mesela benim bu Syndrone'a uymaz. Ama benim arkadaki F-Fragger beceri vurduğu için onun kritik oranını arttırabilir. Mesela bu Kinnara'ya gider. Ondan sonra Niko'ya gider. Başka okçu kahramanı var mı? İşte Güven'e gider. Hani kullanan varsa. Şöyle ikinci becerim zayıf noktalar Legion fiziksel normal saldırı hasarı verirken kritik hasarını %2.1 arttırır. Bakın bu direkt F-Frag şey için. Syndron için. Benim Syndron zaten sürekli normal saldırı hasarı veriyor. Ayrıyetten öfke becerisi kullandıktan sonra 7 saniye boyunca çift vuruş yapıyor. Direkt normal hasarı verirken kritik hasarım artacak. Üçüncü becerim karşı vuruş Legion fiziksel karşı saldırı hasarı verirken kritik oranını %0.7 arttırır. Yani bu bana millet bana hasar vururken ben karşı tarafa fiziksel karşı saldırı hasarı verirken kritik oranımı arttıracak. Bu da mesela karşı saldırı komutanları neydi? İşte Kinnara'ydı, Niko'ydu. Mesela bu beceri Kinnara Niko ikilisinde çok iyi gider. Çünkü benim Syndrone'da şey yok. Karşı saldırı ben çıkmayacağım yetenek ağacında. Çok fazla gitmeyebilir. Ama kritik oranımı arttıracağım. Yani kritikle ilgili ne varsa ben buraya topladım. Şöyle dördüncü skillim Legion fiziksel normal saldırı hasarı verirken kritik oranını 0.7 arttırıyor. Bu da mesela direkt Syndrone'a. Bu da Syndrone'a. Beşinci Legion'un savunma değerini arttırır. Altıncı da Legion'un fiziksel atak değerini arttırır. Bu hepsine gidiyor zaten arkadaşlar. Bütün okçu komutanlarına gidiyor bu. Ben şimdi neden böyle beceriler dizdim? Bakın ben şimdi burada canlandır dediğim anda benim şu niteliklerim gidebilir, düşebilir. Beceri seviyeleri, beceri mesela şu anda kaç slotum var? 6 slotum var. Tamam 8 slota çıkabilir ama bu sefer niteliklerim daha da düşebilir. Yani ben bunu şansa bırakmadım. Dedim ki bu beni götürür. Belli bir yere kadar götürür. Bu şekilde bir beceri kompu yaptım. Siz de deneyebilirsiniz. Mesela şimdi alanda video hazır açıkken Kaan'ın hesabında ben buradan şeyimi çıkarayım, büyücü çıkarayım. Öyle deneyeyim mesela. Bir petli deneyeceğim, bir de petsiz deneyeceğim. Aradaki farkı siz bakın, siz karar verin yani. Bunu videoda yapıyorum ki aradaki farkı görün. Benim niye okçumaz? Şöyle bir iyileştirme yapalım ya. Şöyle okçumu çıkayım abi. Önce kaç çıkıyormuşum? 197. Böyle telefondan da Kaan'ın hesaptan bir çıkış yapalım. Önce bir ödülleri bir toplayalım da yazık. Ondan sonra demesi benim hesabıma giriyorsun hiçbir şey yapmıyorsun. Bunları bir toplayayım. Şuradan çıkış yapalım.
Herhangi bir ittifaka girsek yeterli zaten. Katıldım. Hı. Şöyle başlattım abi. Mesela düz vuruşum 3500, 5000. Antisi olduğu için direkt çatır çatır vuruyorum zaten. Kritik vurduğunda biliyorsunuz arkadaşlar şöyle üstünde bir kritik işareti çıkıyor. Yeni güncellemede onlar değişti. Şöyle bir petli raporu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu petin pet becerisi olmadığı için, yani hayvan becerisi olmadığı için, yetenek becerisi, bu yüzden petim hasar vurmuyor. Sadece bonuslardan ben değer kazanabiliyorum. Mesela burada karşı saldırı kritik oranını %1.50 pardon 56 arttırıyor. Normal saldırı kritik oranımı 1.56 arttırıyor. Normal saldırı kritik hasarımı 4.79 arttırıyor. Kahraman becerisi kritik hasarımı 4.79 arttırıyor. Ayrıyetten de ben bir de buradan Lejyon buff'ından da atak bonusu alıyorum ama atak bonusu aldığımın şeyi burada gözükmüyor. Bakın küsuratlı alıyorum ya. Bu küsuratlı aldıklarım arkadaşlar benim pet'ten aldığım bonuslar. Bilginiz olsun. Yani savunma, HP, saldırı bonusları burada gözükmüyor. Mesela burada şöyle çıktım. Kaç K almışım? 35.550 ağır yaralı vermişim Kaan'a. Böyle tekrar çıkıyorum. Petsiz çıkacağım bu sefer. Aradaki farka bakacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Yapılandır abi. Kaldır. Yine çık. Hemen telefondan çıkalım bir daha. Aynı kompu. Şöyle gel bakalım buraya. Dur orada. Heh. Şöyle bakalım. Başladı abi. Ulan bir de daha fazla ağır yaralı veriyormuş var ya. Ne gülerim ha. Biz bunu piyade denemiştik. O gün biz bunu yaptığımızda, pardon, o gün biz bunu yaptığımızda Kaan, ben, Erdem abi, ayrıca bir de Serkan abi vardı. Yani dördümüz birden yapmıştık. Piyadeyle denemiştik biz bunu. Yani bir petli, bir petsiz denemiştik. Arada 15K'lık bir ağır yaralı farkı vardı. Pette. 15K. Gel bakalım şimdi. Mesela burada petle 30, ulan aynı dediğim gibi oldu ya. Böyle bir şey yok. Savaş kaydına bakıyorum. Bakın peti çıkardığım için bonuslar gözükmüyor burada. Şurada mesela atak bonusum düşmüş. 137.8 olmuş. Burada kaç? 139.6. Bir de piyade ile deneyeceğim. Kaan'ın piyadesi nerede? Piyade biraz uzun sürecek büyük ihtimal. Nika'yı koy baba. Çık. Buradan hemen okçuyu seçelim. Koyduk bunu da. Gel böyle. Piyadeye kaç vuruyormuşum ya? Göremiyorum ki arkadaş. Bembeyaz ya. 1200 vuruyorum. Güzel baba. Şöyle becerilere bakacağım tekrar. Burada mesela arkadaşlar işinize yaramayan eşyaları satın, yani boşuna burada durmasın. Ben şu iki beceriyi saklıyorum bilerek. Hani ikinci bir
okçu peti yaparsam diye bunları saklıyorum. Çünkü petlerde çok çabuk dayanıklılık tükeniyor. O yüzden de sıkıntı yani ikinci bir yedek petiniz olması daha iyi aslında ama şu anda birinci peti tamamlamadan yani okçu petini ayarlamanız lazım, büyücü petini ayarlamanız lazım, işte piyade peti falan. Onlar bitmeden ikinci peti ayarlamak birazcık uzun iş. O yüzden beklemek lazım biraz daha. Piyade olduğu için biraz uzun sürebilir. Lan ne değer kasıyorum ama senden Kaan ha. Şimdi o işte buradan mesela canlandırma alalım. Tertemiz. Adem'in ona kaç değer gelmiş. İyi. Gel abi geri. Bak 41K yaralı atmışım ondan. Ağır yaralı atmışım petle. Bir de petsiz çıkacağım. Aynı şekilde yapılandır, kaldır. Devam. Bir kayıta koyduk. Gönderim ayarladım. Gönder abi. Şimdiki VS'de petsiz. Şimdi demek ki bu okçu da uzun savaşlarda işliyor bu pet olayı. Ama dediğim gibi benim petimde beceri olmadığı için ekstra bir hasarım olmuyor. Yani petim beceri vurmadığı için sadece bonus alabiliyorum buradan. Karşı saldırı bonusu alıyorum işte. Normal saldırı kritik oranı alıyorum. Yani böyle bir komp yaptım ben. Ama diyelim fazla slotunuz var. Daha demin gösterdiğim mesela öteki ilk gösterdiğim becerileri yapabilirsiniz. Veya kendiniz oturup orada beceri skill'lerine bakarak görebilirsiniz. Ve yaptığınız becerileri de mesela yorum olarak yazın arkadaşlar. Hani belki sizin yaptığınız okçu pet yetenekleri daha güzel olur. Ona döneriz. Bunlarda mesela ben geçen günü gördüm. Adam 2 yıldız bundan çıkarmış. Hatta Discord'da atmıştı bir arkadaş. 2 yıldızın 83 mü 80 mi ne damage'i vardı ya. Çok güzel bir damage'i vardı. İşte o 3 yıldızı da tutmak mesele. O biraz sıkıntı. Kaç dakika sürmüş mesela? Ben bu büyücüdeki olayı anlamadım ama. Mesela. Burası petli. Tamam mı? 131. Aynı. Okey mi? Tabii. Burada ben 35.550 vermişim. Burada petsiz 36.169 vermiş. Garip. Yani burada sürekli kritik mi patladı? Çünkü yüzdesel olay olduğu için piyade de belli olur. Çünkü bunun savaşı uzun. Gel bakalım gel. Bak 2K'lık fark var. Burada petle ağır yaralı 41K vermiş Kaan. Burada petsiz de 39.892 vermiş. Arasında kaç K fark? Bana 1K de. Yani petin seviyesi yükseldikçe zaten size verdikleri değerler de yükseliyor. Ayrıyetten zaten okçu petinde başka koyabileceğiniz item yok. Yani koyabileceğiniz itemler zaten belli fizikselde. Buradaki itemleri koyabiliyorsunuz yani. Bariz belli. Hani zayıf noktalar, fiziksel ve karşı vuruş takacaksınız. Bir de atak bonusu arttırma. Başka ne takabilirsin ki?
Anlayacağınız arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Okçu videosunu da çektik. Bir sonraki videoda büyük ihtimal süvari olur. Daha süvari petim yok ama böyle süvari peti olan arkadaşlardan çekerim, rica ederim. Ayrıyetten de bu yeni sezon komutanlarının falan yeni yetenek ağaçları var güzel elimizde. Onların da videosunu çekmeyi düşünüyorum. Bakalım sıra sıra bu ay böyle kafamda planladığım bir şey. Böyle videosuz da sizi bekletmeyeceğim. O yüzden de arkadaşlar abone olup beğenip işte bana destek verirsiniz. Mutlu olurum. Ona göre daha çok böyle iştahlı çekiyorum videoları. Çünkü bu benim işim değil arkadaşlar. Benim kendi bir özel bir işim var. Çalışıyorum. İşten geldikten sonra oturuyorum. Bunu bir hobi yani. İnsanlara yardımcı oluyoruz. İnsanlar yazıyor, sağ olsunlar, beğeniyorlar. Destek oluyorlar. Eğlenerek böyle güzel vakit geçiriyoruz. Neyse yine lafı çok uzattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.